Arkadaşlar hepinize merhaba. Biliyorsunuz BYD CLU DMI'ın bir testini yapmıştık ve çok fazla izlendi. 4x4 modeli çıktı. Turbo motorlu. Bu aracı turbo motorlu olmadığı için biraz eleştirmiştiniz. Fakat ben aslında bir sıkıntı görememiştim. Şimdi ben 4x4 ve daha güçlü modelini bugün test edeceğim. İki aracı da buraya getirdim. Aralarında nasıl bir fark var veya fark var mı? Bunları da göreceğiz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Her videomda mutlaka abone olmanızı istiyorum. Bunu küçük bir istatistikle anlatacağım arkadaşlar. 57 günde 120 bin izlenmiş BYD CLU DMI testimiz. Ne yazık ki izleyenlerin sadece %2.8'i kanala abone olmuş. Son bir ayda kanalı izleyenlerin sadece 4.3'ü kanala abone olmuş. Bu kanalın en büyük eksiği abone sayısı. Sizlerden bu konuda destek bekliyorum. Anahtar tasarımına geçmeden önce farkları anlatalım ve Musa Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldi sabahın köründe. Aracını da zaten test için vermişti. Sana da kazasız belasız günler diliyorum. Az önce konuştuk. Abi ben bu rengi almak istiyordum ama beyaz da çok güzel dedi. Benim favori rengim titanyum gri bu arada. Sağdaki aracımız 4x4. Aracın dışına baktığımızda herhangi bir fark yok rengi dışında. Bir de şöyle göstereyim, burada Michelin lastikler gelmiş. Daha önce Continental'ler ile test etmiştik. Fakat seri bunlar değişebiliyor arkadaşlar. Şimdi motor kaputunu açalım. 4x4 modelde 131 beygirlik bir motor bulunuyor. En büyük farkı ise buradaki turbo besleme ünitesi. Şimdi yan tarafa geçelim. Atmosferik beslemede turbomuz yok. 98 beygirlik bir güce sahip. Motor tasarımı olarak baktığımda her iki model arasında turbo haricinde ben farklılık olarak büyük bir farklılık göremedim arkadaşlar. Modlarımız da farklı arkadaşlar. Şu anda standart modelin içerisindeyim. Eco, normal, spor, snow modu var. 4x4'ün içine geldiğimizde ise Eco, normal, spor, snow, çamur ve kum modumuz var. Modlar arasında geçiş yapmak biraz böyle ilginç ve zor. 4x2'de bagaj altındaki köpük bu şekilde tasarlanmış. 4x4 modelde ise bu tarz bir tasarım var. Bu tasarım sayesinde bagaj hacminin 450 litreye çıktığı söyleniyor. 425 litreden ben kullanım olarak herhangi bir fark göremedim. Musa'ya katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz 4x4 aracımızı incelemeye başlayalım. Anahtar tasarımıyla devam edelim. Bu arada aracı Biwatt'tan kiraladım arkadaşlar. Elektrikli araç filosuyla. Eğer sizler de bir elektrikli araç almadan önce tecrübe etmek isterseniz araçlarınızı Biwatt'tan kiralayabilirsiniz. Küçükyalı şubesine çok teşekkür ediyorum. Bu bir sponsorluk değildir. Kendileri de bana sadece %5'lik bir indirim yaptı. Abone sayımız arttıkça inşallah BYD'den de araç alacağız. Yani testlerimiz gerçekten maliyetli. Bu kadar ajitasyon yeter diyelim ve şöyle anahtarı göstereyim size arkadaşlar. Şık, güzel bir anahtarımız var. Şurada bir tırnak var. Oradan açıp bu arada manuel anahtara da ulaşabiliyoruz. Şöyle göstereyim size. Evet, şu şekilde kapıları açmak için eğer pilimiz biterse içeride onu da göstereceğim. Piliniz bitti, aracı nasıl çalıştıracaksınız? Araca yaklaştığımızda veya uzaklaştığımızda kapıları açıp kapatmıyor. Bu büyük bir eksiklik bence ama böyle olmasının daha emniyetli, daha güvenli olduğunu düşünen arkadaşlarım da var. En azından içeride bu ayarlanabilir bir menü olmuş olsaydı bence daha güzel olurdu. NFC ile de araca girebiliyoruz ve aynı zamanda BYD Connect uygulaması var. Oradan da cep telefonumuz üzerinden aracın kapılarını açabiliriz, motoru çalıştırabiliriz, lastik basınçlarını görebiliriz, aracın konumunu görebiliriz, batarya durumunu görebiliriz, batarya şarjını takip edebiliriz. Yani bağlantılı bir araç olması gerektiği gibi. Kumanda üzerinden yaptığımız bir diğer güzel fonksiyonsa aracı uzaktan kumandayla çalıştırmak. Alt taraftaki tuşa uzun bastım, bekliyorum. Araç çalışmaya başladı. İçeriden şu anda radyonun sesi geliyor. Tabii ki kapatabiliyorum da. Açma tuşuna uzun süre bastığımızda camlarımız açılıyor. Kapatma tuşuna uzun bastığımızda ise camlarımızı kapatıyor. Sunroof'ta herhangi bir hareket göremedim. Kumandamızın pili bitti. Araca nasıl gireceğiz? İçinden anahtarını çıkarttım arkadaşlar. Bakın burada şöyle bir mekanizma var. Şu şekilde koydum. Bunu buraya yan tarafa aldım. Yoksa açılmaz bu. Şöyle kapattım ya da açtım. Tabii şu an alarm çalıştı. Peki daha sonra ne olacak? Onu da göstereyim. Şöyle alayım. İçeriye geldiğimizde şurada bunu da çıkartayım. Böyle rahat göstereyim size. Bakın kumanda sembolü var. Kumandanızı buraya koyuyorsunuz. Ve tabii ki bu ön tarafta olacak. Ve daha sonrasında Start Stop düğmesine basarak aracınızı çalıştırabilirsiniz.
kumanda sürekli burada durmasın. Çünkü burada şarj ünitemiz var. Manyetik olarak kumandamızı etkileyebilir. Gelelim aracın dış tasarımına. Ön tarafta LED aydınlatma ışıklarımız var. Gece sürüşlerinde çok güzel bir kolaylık sağlıyor ve uzun far asistanımız da bulunuyor. Karşılaması da bulunuyor bu arada. Aracı kilitlediğinizde veya açtığınızda bunlar da şık, güzel oyuncaklar olmuş. Alt tarafta bir radarımız. Burada bir kamera. Üst tarafta bir kameramız var. Bakın şurada kamera takmak için bir yerimiz var. İsterseniz bunu çıkartıp daha sonra oraya kamera bağlayabilirsiniz. En azından tesisat kurulmuş. Yan tarafta hava girişimiz yok fakat buradaki tasarımı beğenmiştim. Burada bir sıkıntı var. Daha önce söylememiştim. Bakın şu park sensörü fakat bu değil. Çıkarken bunu da test ederiz. Yani buraya bir engel gelirse araç bunu algılamıyor. Bunun da uyarısını yapmış olayım. Aynalar üzerinde dönüş sinyalimiz, kameramız ve bir de refakat aydınlatma ışığımız bulunuyor. Michelin E-Primacy lastiklerle gelmiş. 235 50 19. Jant tasarımını beğendim. Şurada bir hava çıkışı var mı baktım. Yok. Burada yalıtım gayet güzel yapılmış. Continental'lerle 37 metreye durmuştuk. Bakalım Michelin'lerde kaç metreye duracağız? Bu arada araca girişte şuradaki düğmeye basarak aracı kilitleyip açmamız gerekiyor. Keşke elimizi buraya koyduğumuzda açsın diye de bir eleştiri daha yapayım. Alt tarafta plastik bir parçamız var. Bu sayede paçalarımız kirlenmeyecek. Hemen şunları da alalım. Bunu bugüne bırakmıştım. BYD yazımız bizi karşılayacak. Camların etrafındaki nikelaj parçaları ve tabii ki üst taraftaki tavan rayını çok beğendim. Üst tarafta bir sunroofumuz var. 60 litrelik bir depomuz var. Köpek balığı sırtı anteni çok güzel duruyor. 3. stop lambası ve arkadaki ışıklandırmalar da yine çok güzel. Burada bir de sis farımız bulunuyor. Hava çıkışı gibi duran ama aktif olmayan burada parçalar var. Kameramız burada bulunuyor. Bagajı buradan açabiliyoruz. Ayakla açma özelliğimiz yok arkadaşlar. Sağ tarafta ve sol tarafta reflektör kullanılmış. Burada da piyano siyahı kullanılarak güzel bir tasarım elde edilmiş. Aracın altına baktığımızda bağımsız süspansiyonu, biraz daha ileriye baktığımızda batarya ünitesini ve egzoz çıkışlarını görüyoruz. 2 tane egzoz çıkışımız bulunuyor. Şöyle göstereyim onları. Burası egzoz ve susturucu sayesinde biraz daha kapatılmış. 4x4'ün motor ünitesi de burada bulunuyor. Buradaki bağlantılar biraz daha farklı arkadaşlar. Şarj noktamız da burada bulunuyor. Hem AC'den hem de DC'den aracı şarj edebiliyoruz. Bagajımızı burada işaretli olan yerden açıyoruz. Ben olsam bunu mesela hemen sökerdim. Toplamda 450 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Bagajı şöyle biraz daha yukarı alıp burayı tamamen düz hale getirebiliyoruz. Sağ tarafta bir hoparlörümüz, sağ tarafta ve sol tarafta bir aydınlatma ışığımız var. Gece bunlar gerçekten güzel bir aydınlatma sağlıyor. Sol tarafta ekstra bir malzemeliğimiz var. Bagaj örtümüz şöyle göstereyim. Aldım, çektim, bıraktım bu şekilde ya da bunu buradan çıkarabiliriz. Fakat bunu koymak için herhangi bir yer yok. Koltukların ön tarafına koyabilirsiniz. Kanca ve kanca karşılığı burada yok. Buradan elektriki olarak şarj ünitenizi çıkartamazsanız mekanik olarak çıkartabiliyorsunuz. Kaldırdım. Burada da V2 elimiz bulunuyor ve bir de trafik setimiz var. Şurası bakın kalktığında şöyle durmuyor. Keşke bu da burada böyle bir aparat olsaydı da tutsaydı bunu. O yüzden şunu da çıkartayım. Şöyle V2L'i göstereyim. V2L dediğimiz arkadaşlar Vehicle to Load, yani araçtan güç kaynağına elektrik transferi anlamına geliyor. 4 tane prizi var. Ne yapıyoruz bunu? Alıyoruz. Buradan AC şarj yerine bağlıyoruz ve buradan elektrik alıp elektrikli aletlerinizi şarj edebiliyorsunuz. Bu da bence güzel bir özellik. 4x4'lerde bu arada bu aparat veriliyor. 4x2'lerde verilmiyor. Enerji aktarma moduyla ilgili ayarlarımızda ayarlar menüsünde enerji, şarj, deşarj ve burada enerji aktarma modu. Buradan ayarlarımızı yapabiliyoruz ve sürekli elektrik gücüne ihtiyacınız olursa güç çok düşük olduğunda elektrik üretmek için motoru çalıştırın diyebilirsiniz. Burada diğer ayarlar var. Ne kadar kullanmak istiyorsunuz onu da buradan ayarlayabilirsiniz. V2L kablosunu çıkartmak için de aracın kapılarını kilitlemeniz gerekiyor, yoksa gelmiyor arkadaşlar. Bu da bilgi olsun. Çeki demirimiz ve trafik setimiz burada. Şimdi içine bakalım. Siz normalde buraları kaldırmayın arkadaşlar. Çünkü burada yüksek gerilim var. Kablolarını da burada görüyoruz. Ben yalıtımına bakmak için özellikle açtım. Güzel bir yalıtım var. Herhangi bir problem yok burada. BYD'nin trafik seti ve lastik şişirme aparatı. Bir de geriyeği var içinde. Güzel düşünülmüş. Şarj kablomuz bulunuyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Diğer taraftaysa 220 volta bağlayabileceğiniz bir aparat geliyor. Bu sayede ev elektriğiyle
aracınızı şarj edebilirsiniz. Bunların standart olarak gelmesi güzel olmuş. Koltukları buradan katlayamıyoruz. İçeride koltukların yan tarafında ipler var. Onları gösteririm. Onları çekerek katlayabiliyorsunuz. Yan tarafa geçmeye üşendim. 1465 litrelik bir bagaj var burada. Malzeme kalitesi güzel. Neredeyse düz. Burayı iyi bir şekilde kullanabilirsiniz. Buradaki eleştirim şu: 450 litre D sınıfı bir SUV için küçük. En az 500 olmalıydı. Gelelim merakla beklenen sıkışma testine. Üst taraftaki düğmeye bastığımızda bagajı kapatabiliriz. Sağ taraftaki düğmeye bastığımızda hem bagajı kapatır hem de aracı kilitleriz. Bastım, şişemi koydum. Bakalım bu sefer nasıl sonuç verecek. Evet, bu sefer biraz daha iyi. Fakat ben de kafamı çarptım. Şunu söyleyeyim. Biraz geç algılıyor arkadaşlar. Geri kalan suyu da içeyim. İçi tamamen boş olsun, bakın ne olacak. Hissiyat anlamında daha iyi hisseden bagajlar var. Özellikle çocukları bagajı kapatırken bu alandan uzak tutmakta fayda var. Şimdi bir de içinde su olmadan deneyelim. Bakın onu da göstereyim size. Bayağı bir yeri sıkıştıracak aslında. Sıkışma testinde daha iyi performans göstermesini beklerdim doğrusu. Aracın 4x4 olduğunu buradaki AWD yani All Wheel Drive'dan anlıyoruz. BYD CLU DMI. U, Utility yani genel maksat, farklı amaçlarla kullanılabilir anlamına geliyor. Dual mod anlamına geliyor. Buradaki i'yi ben de bilmiyorum açıkçası. Şimdi motora geçelim. Motor kaputunu açmak için 2 defa çekmemiz gerekiyor. Amortisörlü bir tasarımı var. Bunu beğendim doğrusu. Turbo ünitemiz burada bulunuyor. Arka tarafta güzel bir yalıtım var. Üst tarafta yine güzel bir yalıtım var. Bakalım şöyle herhangi bir kusur var mı? Bir önceki modele göre sanki biraz daha iyi diyeceğim ama bakın şöyle alt taraflara gelelim. 3x alalım buraları. Buralarda yine işçilik kusurları gözüküyor arkadaşlar. Şöyle şurada açık bırakılmış kabloları görüyoruz. Bunlar bu aracın kusurları diyebilirim. İçeriye girerken sizi BYD yazısı karşılıyor. Zemin tamamen düz. Burası gerçekten konforlu. Koltuklar biraz fazla böyle geriye yatık ama onu şuradan hemen ayarlayabilirim. Biraz daha dik konuma getirebilirim. Diz mesafesi fazlasıyla var. Baş mesafesi yeterli. Boyun 1.85, onu da atlamış olmayalım. Dokunmatik ışıklarımız var. Malzeme kalitesi güzel, geri dönüştürülmüş vegan malzemelerden üretilmiş. ISOFIX bağlantılarımız var. Bunlar kapaklı olarak tasarlanmamış. Kol dayamamız var, dik duruyor. Arka tarafa bir erişimimiz bulunmuyor. Arkada havalandırma çıkışımız, USB çıkışımız ve burada bir malzemeliğimiz var. Her iki tarafta da cebimiz bulunuyor. Koltuklar çok fazla görüşü engellemiyor. 3 tane de el tutamağı var. Keşke sürücü tarafında da olsaydı. Sunroof perdesi. Evet, güzel. Bence iyi bir perdeleme yapıyor. Belki biraz daha iyi olabilirdi diyeyim. Onu da göstereyim size. Dışarısı bayağı güneşli. Bakın şu şekilde güneşi yine de görebiliyoruz. Açalım. Bastım, açılıyor elektrikli olarak. Farkı da görmüş olursunuz. Bu arada cam tavan tabii ki renkli. Ön camda da hem ısı hem ses yalıtımı yapılmış arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Gelmişken bir de sunroofumuzu açalım. Şu an sadece arkayı açtı. Burada baya yani neredeyse 2 karışlık bir alan var. Üst tarafta iyi bir malzeme kalitesi var. Burada ambiyans ışıklarımız da var. Gayet güzel. Kapı kollarını 2 defa çekmemiz gerekiyor araçtan dışarı çıkmak için. Güzel bir malzeme var. Güzel bir malzeme var. Çok da derin olmayan bir malzemeliğimiz var. Infinity ses sistemini görüyoruz. Dikişler ve buradaki hissiyat gayet güzel. Şimdi camlarımızı açalım. Tam olarak açıldığını gördük. Kapatalım. Burası zaten çalışır. Allah! Ana! Çalışmadı lan! Elim gitti. Allah! Bunu bir önceki videoda test etmemi istemişlerdi. Ben dedim ki her arabada zaten güzel çalışıyor. Ne gerek var? Bir daha yaptım. Abi bak, elimi bu sefer tam koydum. Şimdi algıladı ama az önce arkadaşlar, yani bakın aracı kötülemek için yapmıyorum tabii ki, elim acıdı. Şöyle aman göstereyim. Ellerim gitti. Test edeceğiz diye. Neden bu kadar zorluyorum bilmiyorum ama Allah, başıma bunun geleceği hiç aklıma gelmezdi. Gitti eller. Ah ulan BYD. Bir güldürüyorsun bir sevindiriyorsun ya. Kapı kolları da güzel. Ah, parmaklarım hala acıyor. Geldik buraya. Burada da yine güzel bir malzeme kalitesi var. Aydınlatmalarımız var. Kumanda tuşlarımız burada bulunuyor. Bagajı buradan açabiliyoruz. Buradaki malzeme kalitesi güzel. Yeterli bir alan var burada. 8 yönlü elektrikli ve hafızalı koltuğumuz var. Şunu da alalım. Yukarıya doğru da böyle ayarlandığı için şurası
Baldır desteğini falan çok güzel alıyorsunuz. Güzel bir yalıtım var burada. Yan destekleri güzel. Tasarımı güzel. Dikişlerin tasarımını beğendim. Emniyet kemeri kullanmadığınız zaman şuraya değer ya. Orada bakın şöyle ses yapmasın diye her iki tarafta da bu şekilde zaten emniyet kemerinizi mutlaka takın. Şurada bir şey var mı? Burada da bir malzemelik var. Pedallarımız bu şekilde. Bakın körüğü güzel bir şekilde kapatmışlar. Buraya bir plastik malzeme koymuşlar. Yapan yapıyor. Burada 2 tane USB-C çıkışımız, bir de kart yuvamız bulunuyor. 12 volt soketimiz ve malzemelik burada bulunuyor. Evet, şöyle bir hayırlı olsun alalım. Her ne kadar bizim olmasa da daha iyileri sizlerin olsun arkadaşlar. Oh, şunu da alalım. Oh. Ön tarafta da ISOFIX bağlantımız var. Direksiyon tasarımını ben beğendim. Biraz sadece büyük. Sol tarafta adaptif hız sabitleme tuşlarımız var. BYD'nin özelliği, dönebilen ekranımızı buradan kontrol ediyoruz. Şuradan, bunu bilmeyen yoktur muhtemelen. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablolu ve kablosuz bir şekilde bağlayabiliyorsunuz fakat yatay modda çalışıyor. Multimedya tuşlarımız burada. BYD'ye seslenip komutlar verebiliyorsunuz. Ekranımız güzel. 2 telefonumuzu burada şarj edebiliyoruz. 15 wattlık bir şarj gücüne sahip. Termosluk güzel, yerinde. Burada bir malzemeliğimiz var. Burada bir cam kırma aparatımız var. Bunu almışlar. Herhalde çalınmasın diye almışlardır. NFC ile çalıştıracaksak kartı buraya koyuyoruz. Burada da yine malzeme kalitesinin iyi olduğunu söyleyebilirim. Ambiyans aydınlatmaları çok güzel. Piyano siyahı malzeme gerçekten şık. Üst tarafta da yine yumuşak malzeme var. Burada da yumuşak malzeme var. Head-up display'imiz var. Yolda görüntüsünü alacağım size. Güneş gözlüğü için de bir gözlüklüğümüz var. Burada güzel bir kumaş kullanılmış. Yine bunlar dokunmatik. SOS tuşumuz. Burada bir kartlığımız. Aydınlatmalı bir makyaj aynamız. Yan tarafta da bu var. Kendinden kararan dikiz aynamız. Bakın iç tarafta bu şekilde. Gayet ferah bir ortam var. Torpido gözünde de bir adet ışıklandırmamız var. Fakat soğutma özelliğimiz bulunmuyor. Yeterli bir kullanımı var arkadaşlar. Buradaki dikişleri de yine beğendim. Havalandırma çıkışları güzel. Şiddet ayarını mesela ayarlasam o güzel olurdu. Şurada bir şiddet ayarı olsaydı. Sadece yön ayarı var ve tamamen kapatma ayarı var. Şimdi aracın menüsüne gelelim arkadaşlar. Ayarlara geldim. Işıklandırma ile ilgili ambiyans aydınlatmasını buradan seçebiliyorsunuz. Müzik ritmine göre de bunu ayarlayabiliyorsunuz. İşte biraz daha böyle cafcaflı oluyor diyeyim. Ön arka olarak ayarlayabiliyorsunuz. Kilitlere geldiğinizde bagaj yüksekliğini buradan ayarlıyoruz. Pencereler işte ne zaman açılsın kapansın vesaire. Ses ekranına geldiğimizde equalizer'ı şöyle hemen ben basları biraz arttırayım. Gerekli düzenlemeyi de daha sonra yaparım. Ses ekranında aletler menüsü var. Burada diğer ayarları yapabiliyoruz. Soç göstergesi, batarya durumu vesaire. Bunlar biraz karışık arkadaşlar. Mesela ses ayarlarının içerisinde alet ayarları, tamam burada parlaklık güzel. Ama soç göstergesi diyor ki mesela batarya şarj durumu mu, kilometre mi? Buradan bakın seçiyorsunuz. Kilometre mi, batarya şarj durumu mu? Onu görüyorsunuz ne kadar gideceğinizi. Yani bunun ayarı buradan mı yapılmalı? Ses ekranı menüsünden mi yapılmalı? Bazı ayarları bulamıyorsunuz. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Göz hizası gösterge paneli yani head-up display. Onun da ayarı buradan yapılıyor. Yani ses ekranından yapılıyor. Çok ilginç. Çok ilginç yani. Bu ayarı bayağı aradım. Yükseklik ayarı var, parlaklık ayarı var. Bir de döndürme ayarı var. Bir önceki videoda eleştirmiştim. Bu biraz yamuk demiştim. Buradan ayarı varmış. Enerji menüsüne gelelim. Burada önemli bir ayar var arkadaşlar. SOC ayarı. SOC ayarı şu demek arkadaşlar. Batarya seviyem hangi seviyenin altına düştüğünde motor çalışsın ve bataryayı şarj etsin. Eğer bataryanız sürekli şarjda kalsın, şarjlı dolu olsun istiyorsanız bunu 70'te tutabilirsiniz ve bunu save demeniz lazım, kaydetmeniz lazım. Save modu ev arızasını okey demeniz lazım. Burada bir çeviri hatası var. Eğer bunu 25'e alırsanız ne olacaktır arkadaşlar? Siz hibrit modu kullanıyor olsanız dahi motorunuz batarya %25'in altına düştüğünde şarj etmeye başlayacaktır. Bu şimdilik böyle kalsın. Ben dün şarj ettim. Bu şekilde kullanmak istiyorum. Şarj, deşarj menüsü bu şekilde. Enerji tüketiminde bakın son 200 kilometrede zaten araç 200 kilometrede 5.1 litre yakmış. Grafik olarak da bunları görebiliyoruz. Araçla ilgili diğer asistanlı ayarlarını buradan ayarlıyoruz. Hizmetler, ADAS,
Tabela okuma sistemini kapatmak istiyorsunuz. Bunu kapatıyorsunuz. Sistem ayarlarında da bağlantı, Bluetooth, Wi-Fi ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Şöyle bir güzellik göstereyim. Vitesiniz P konumunda. Geldiniz. Burada YouTube izleyebilirsiniz. Ben burayı çok fazla anlatmayayım artık. Sürüşe geçelim. Daha detaylı bilgi için BYD Lovers çok güzel işler çıkartıyor YouTube'da. Mutlaka kendisini takip etmenizi öneririm diyorum. Şimdi gelelim test sürüşüne, en sevdiğim kısma. Artık bayağı yoruldum. Anahtarımı buraya koydum. Koltuk öne geldi. Ayarlı olan pozisyona. Burada şöyle bir eksiklik var. Keşke kapıda olsaydı da hafızalı koltuk seçeneği o şekilde kumanda edebilseydik ama şöyle bir kolaylık var. Çalıştırma düğmesine bastık. Aşağıya kaydırdık. Evet. Biraz geç çalıştı. Takıldı, o kadar olabilir herhalde. Koltuk ayarlarına gelip burada birinci pozisyonu ya da ikinci pozisyonu seçebilirsiniz. Bunu tabii kapı tarafında yapmak çok daha güzel, kolay olurdu. Emniyet kemerimi her zamanki gibi bağladım. Klimamı açtım. Biraz ses gelebilir, kusura bakmayın ama çok sıcak. Tam şurayı anlatırken artık bataryanın şarjı bitti. Hemen şöyle göstereyim size arkadaşlar. Anlatmamış olmayayım. Dörtlüler şerit takip, auto hold, start stop, hibrit veya elektrikli mod, park freni. Modlarımızı buradan seçiyoruz. Ses açma kapama ve ekran kapatma bu şekilde oluyor. Klima tuşlarımız da burada bulunuyor. Piyano siyahı kullanılmış. Vites tasarımını beğendim. Şimdi gelelim testimize. Klimanın ben biraz fan hızını düşüreyim. Şöyle sıcaklığa geldim. Otodan biraz daha düşüğe aldım. Sıcaklığımı da düşürdüm. Bu arada mesela şunu da göstereyim. 3 parmağınızla yukarıya aşağıya hareket ettirdiğinizde sıcaklığı ayarlıyorsunuz. 4 parmak da olabilir bu arada. Sağa sola çektiğinizde de şu şekilde fan hızını ayarlıyorsunuz ya da buradan basıyorsunuz. Geri vitesi taktık. Arkada malzemelerim var, sebebi var. Birazdan anlatacağım. Her iki ayna da aşağıya indi. Güzel bir özellik. Nereye gideceğimi görüyorum ve direksiyonda bir yumuşaklık var. Şöyle basarsam aracın altını da görebiliyorum. Bu arazi sürüşlerinde mutlaka işe yarayacaktır. Hem gece hem gündüz çok iyi bir kamera sistemi var burada. Yan kameraya geçip mesela solu, sağı, önü, arkayı veya şu şekilde aracın her yerini görebilirsiniz. 3 boyutlu olarak da aracı şu şekilde görebilirsiniz. Burada her şeyi bu arada gösteriyor. Zoom yapmıyor ama burada mesela sinyal bile verseniz, ışıkları bile açsanız burada gösteriyor. Şimdi ön tarafta dedik ki sensörümüz şurada yoktu, sağ taraftaydı. Bakın ön tarafta bir engel var. Geldim. Bakın. Geldim. Neredeyse çarpacağım. Hiçbir uyarı yok. Şimdi geri gelelim. Biraz daha sol tarafımızı yaklaştıralım. Uyarı gelecek mi? Evet. Şimdi geldi. Dur dedi. O yüzden ön tarafta bir engel varsa mutlaka dikkat edin diyelim, eşyalarımızı alalım artık. Şimdi çekim yerimizden çıkalım artık. Sessiz bir sürüş var arkadaşlar. Kapılarımız otomatik olarak kilitlendi. Gösterge burada kamerayı açtı. Daha sonra gitti. Eğer görmek isterseniz şurada araç görüntüsüne geliyorsunuz. Burayı sürekli açık bırakabiliyorsunuz. Mesela 3 boyutlu değil de bu şekilde de hani görebilirsiniz. Arkadan, yan taraftan, diğer yandan, önden görebilirsiniz. 3 boyutluyu kapatıp yan kamerayı, ön kamerayı açıp burada istediğiniz görüntüyü sürekli izleyebilirsiniz. Kaydetme özelliği yok. Olsa harika olur ama tabii yok yani. Araç menüsüne geleyim. Enerji tüketimine geldim. Son 200 kilometrede ki araç 200 kilometrede 5.1 litre yakmış. Çekimlerde biraz tabii elektrik harcadık. Şimdi verileri sıfırla diyeyim. Hepsini buradan seçiyorum. Keşke burada hepsini seç olsaydı. Yazılımla güncellenecek şeyler. Verileri sıfırla dedim. Evet, şimdi verilerimi sıfırladım. Hemen amortisörlerle devam edelim. Amortisörlerimiz konfor odaklı. Bayağı konforlu. Bakın ADAS sürekli ikaz ediyor. Ona da geldim buradan. Güvenlik yardımcısına aşağıya geldim. Kapattım. Bundan sonra sesler gelmeyecek. Çünkü can sıkıyor ve her defasında bunu yapmanız gerekiyor. Eğer spor modu aktifleştirirseniz ve bu sürekli orada kalsın isterseniz onu buradan menülerden yapabiliyorsunuz. O güzel olmuş. Şu anda EV modundayım. Hibrit moda aldığımda motor çalışmayacak. Ne zamana kadar? Ta ki ben gaza çok fazla basana kadar. Neden? Çünkü bataryam tamamen dolu neredeyse
Şöyle enerjiye geldim. Bakın şu anda 93-92'ye düştü. Hem önde hem arkada tahrik gücü var. Gaza bastım sonuna kadar. Benzinli motor devreye girdi. Çok da iyi bir hızlanması var. Koltuklar güzel tutuyor. Ama frenleri iyi değil. Şöyle iyi değil. Fren hissiyatı iyi değil arkadaşlar. Frene basıyorsunuz sert. Basıyorsunuz biraz daha yumuşak. Frenden ayağınızı çekiyorsunuz. Çok az bir şey daha fren yapmaya devam ediyor. Hissiyatı beğenmedim fren pedalında. Direksiyonda da beğenmedim. Direksiyon hissiz bir direksiyon. Sürüş moduna göre değişebiliyor. Şimdi mesela şuradan sürüş modlarını da hem göstereyim hem de hissiyatını anlatayım. Eco modda yumuşak, normal, güzel. Sporda muhtemelen yüksek hızlarda biraz daha sertleşecek. Diğer modlarda zaten burada uyarı veriyor. Kum ve çamur modu var. Ekstra araç 4x4 olduğu için. Şimdi biz normalde kullanalım. Direksiyonun hissiyatsız oluşu şu şekilde arkadaşlar. Normalde bir viraja girdiğinizde sıkıntı yok. Fakat ters yönlendirme yaptığınızda o size vermemesi gereken bir tepki veriyor. Bu tepkiyi istemiyorsunuz. Fakat şehir içerisinde amortisörler çok yumuşak, çok konforlu, sürüş zevkli. Ön tarafta bir sensörle ilgili sıkıntı var. Onun haricinde güvenli bir sürüş elde edebiliyorsunuz. Kör nokta uyarı sistemi de bulunuyor araçta. EV moddayım. Bayır aşağı iniyorum. Bakın ayağımı her gazdan çekişimde sol tarafta eksi 23'e kadar şu anda çıktı. Yani aracı şarj ettiğini gösteriyor. Biraz gaza bastığımda rejeneratif frenlemenin seviyesini önce biraz düşürüyor. Daha sonra arttırma yapıyor ve biraz daha basarsanız güç kullanıyor. Rejeneratif frenlemenin ayarlarını direksiyon üzerinden yapabilseydik çok güzel olurdu. Fakat onu oradan yapamıyoruz. Nereden yapıyoruz? Ayarlara geliyoruz. Enerji ayarına geliyoruz. Burada yüksek ve standart diyor. Standarda aldığınızda biraz daha az yapıyor diyeyim. Fakat mesela önde araba var. İşte ben bunu algıladım. Biraz daha fazla rejenerasyon yapayım demiyor. Görmüş olduğunuz gibi. Yüksekte biraz daha iyi fakat tek pedallı kullanım özelliği bulunmuyor. Bu da bir eksi olmuş. En azından şunu isterdim. Sadece EV modda kullandığımda aracın tek pedallı kullanım olmasını isterdim doğrusu. Hemen modlardan bahsedeyim. EV modumuz var, HIV modumuz var. Buradan ayarlıyoruz. EV modunu seçip üst tarafa doğru biraz daha ittirirseniz yani EV'ye doğru basarsanız EV ekranı mavi oluyor. Mavi olduğunda sizin Soç ayarınız mesela benim şu anda 25 ayarlı. %25'e gelene kadar dip gaz yapmış olsanız bile içten yanmalı motoru çalıştırmıyor. Yeşil yanan EV modu kullandığınızda gaz pedalına fazla basarsanız yani güç isterseniz içten yanmalı motor da çalışarak bataryayı şarj ediyor. Hibrit moda aldığınızda ise motor biraz daha fazla devreye girmiş oluyor. Şimdi mesela hibrit moddayım. Kalktım. Soç ayarım 25'teydi. Bastım gaza. Şu an elektrik motoruyla gidiyorum. Bastım. Tam gaz oturdum. Bakın ne yaptı? İçten yanmalı motor çalıştı. Aynı zamanda tekerleklere güç de iletiyor. Şimdi ayağımı çektim. Bakın hala çalışmaya devam ediyor. Eğer EV'yi alırsam şu anda sadece elektrikle gideceğim. EV modundayım. Şuradan virajdan geçelim. Evet, bu arada konforlu demiştim ya. Bakın virajda böyle bir kötü bir yerden geçerseniz, kötü bir zeminden geçerseniz arabanın alt katıyla üst katı farklı gidiyor arkadaşlar. Biraz bağımsız. EV moddayım, bastım. Bakın tam gaz yaptığımda ne oldu? Motor devreye girdi. Bu arada şunu söyleyeyim. Atmosferik motora göre biraz daha sessiz çalışıyor. Çünkü turbo olduğu için daha düşük devirlerde güç üretebiliyor. Elektrik gücü de üretebiliyor. Tekerleklere iletilen gücü de üretebiliyor. Ön tarafa biraz hızlı yanaştım, hemen dörtleri yaktı. İkaz etti. Fren yapın dedi. Bakın bazı güvenlik önlemleri de iyi. Parmağınızı sıkıştırıyor ama sizi de hiç düşünmüyor değil yani. BYD 3 tane sürüş modu olduğunu söylüyor. Bunlardan bir tanesi %100 elektrikli sürüş. Bizim şu anda yapmış olduğumuz gibi EV modda ya da mavi ekranda tamamen EV modda %100 elektrikli gidiyoruz. Bir diğer modumuz sıralı hibrit sürüş modu. Bu modda batarya gücü kullanıcı tarafından belirtilen batarya doluluğunun altına düştüğünde benzinli motor menzili uzatmak için otomatik olarak devreye girer. Yani buradaki soç değerini kaça ayarladıysanız
Ondan sonra devreye girecek. Bir diğer modsa paralel hibrit modu. Bu modda şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. İçten yanmalı motor hem aracı şarj ediyor hem de motorlara SCVT şanzıman ile tahrik gücü, yani mekaniki bir dönüş gücü vermiş oluyor. Böylelikle 3 tane mod olmuş oluyor ve araç gerçekten bu modda çok hızlı gidiyor. Birazdan ölçeceğiz. Batarya ile 54 kilometre gidebilirim. Yakıt ile 133 kilometre gidebilirim. Bunu buradan görüyorum. Apple CarPlay'i açalım. Bir de müzik açalım. Müzik sistemini beğendim arkadaşlar. İyi bir müzik sistemi var. Bir önceki yorumumda çok da böyle iyi değil demiştim ama orada benim de hatam varmış. Çünkü ayarlarını yapmamıştım. Bunu da ayarlarını yaptım. Onun da düzeltmesini yapmış olayım. Sonuçta araçlar bende 6 saat kalıyor. Bunu kiraladım. Bir gün kalıyor. Bir günde de ne kadar öğrenebilirsem. Elbette hatalarımız olabiliyor. Riva'ya yol tarifi alalım. Ekran güzel çalışıyor. O konuda bir sıkıntı yok. Netliği gayet güzel. Okunaklı bir ekran. Araç bu arada mesela yavaş yavaş hani uzun yol gibi de olmaya başladı. Gerçekten böyle bir Amerikan vari bir araç gibi böyle pıslaya pıslaya, yastıklaya yastıklaya gidiyor. Ben bunu sevmiyorum ama tabii ki sevenler vardır. Onlara hitap ediyor. Ben biraz daha sert arabaları seviyorum. Çünkü viraj almayı çok seviyorum. Sert virajları severim. Bu öyle bir araba değil. Şeritte tutma sistemimiz var. Şu an her ne kadar tam olarak aktif etmesem de biraz direksiyona fazla müdahale ediyor. Onu da buradan kapatmakta fayda var. Çünkü şehir içerisinde gerçekten bu biraz sıkıntı yaratır size. Şurada deneyelim. Aracı şu anda hız sabitleme sistemine bağladım. Şerit ortalama sistemimiz var. Direksiyonu bıraktım. Sadece şuradan bastım. Gayet güzel bir şekilde virajı alıyor. Öndeki aracı takip ediyor. Ara ara tutmamı isteyecek. Bakalım günlük şartlarda nasıl bir performans gösterecek. 80'e ayarlıydı. Önüme bir araç girdi. Güzel bir şekilde yavaşladı. Hafiften tutmamı istedi. Tuttum. Mesafemi de şuradan ayarlıyorum. 4 tane ayarı var. Mesela yakından takip et, uzaktan takip et şeklinde. Taksi geldi, çok fazla panik yapmadı. Güzel bir şekilde yine devam etti. Ben şu anda sürati 60'a ayarladım. Normalde burası 60'ta dönebilecek bir yer. Bakalım dönebilecek mi? Evet, güzel. Dönüyor. Şeridi de ortalıyor. Şerit ortalamasını güzel yaptı. Biraz fazla müdahale ediyor ama. Yani bak, sola kaçtı, sağa geldi, tekrar sağa geldi. Ortalaması lazım. Evet, şimdi ortaladı. Biraz daha iyi çalışabilir. Yüksek hızlarda daha iyi çalışıyor. Onu da göstereceğim. Adaptif hız sabitleme sistemimizin durma kalkma özelliği var. Bakalım nasıl çalışıyor. Önüme bir araç geldi. Onu da evet güzel gördü. Algılaması iyi oldu. Trafiği gördü, algıladı, şeridi ortaladı. En kısa mesafeye ayarladım. Durdu. Kalktı. Çok da iyi yapıyor bunu. Önüme yine biri geliyor. Evet, burada ben müdahale ettim artık. Bunu tabii ki geç algılayacaktı çünkü kaynak yaptığı için ön taraf. Evet, tekrar aldım. Tamamen durma ve kalkmasını da göstereyim. Geldik. Güzel bir şekilde durdu. Öndeki araç hareket etti. Hiçbir şeye basmadım. Kendisi gitti. Gayet güzel. Hafif bir geri kaçırdı. Öndeki araç hareket etti. Burada da öndeki araba ayrılıyor. Dikkat edin dedi. Gayet güzel çalışıyor. Çok uzun beklerseniz muhtemelen resume tuşuna basacaksınız ya da gaz pedalına basacaksınız. Fakat bekleme süresi gayet iyiydi. Fazla beklememe rağmen benden müdahale istemedi. Güzel çalıştı. Enerji ekranımıza gelelim. Enerji tüketimine bakalım. 16 kWh şu anda. Ortalama yakıt tüketimimiz de 1.3 litre. Zaten şehir içerisinde kullandık şu ana kadar. Kör nokta uyarı sistemi güzel çalışıyor. Az önce kapalıymış. Onun ayarlarını açtım. Apple CarPlay'de bakın şöyle bir sıkıntı gördüm. Böyle film gibi akmıyor. Tık 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 geliyor. Tepkileri siz de görüyorsunuz. Tepkileri de böyle aman aman çok iyi değil. Eklemem gereken birkaç not aldım. Sunroofunuz açıksa ve kumanda üzerinden camlarınızı kapatıyorsanız sunroofu da kapatıyor. Kapıda da bir aydınlatması var. Kör nokta uyarı sistemini de hemen göstereyim size. Hem önünüzde görüyorsunuz. Bakın hemen sol tarafta ikaz verdi. Hem aynada görebiliyorsunuz. Sistem güzel çalışıyor. Az önce motor geçmişti. Onu da güzel bir şekilde algıladı. Trim sesi anlamında üst taraftan ses geliyor arkadaşlar. Hem perden hem de camdan, özellikle burkulma esnasında geliyor. 14.7 kWh yakmışız şehir içinde.
iyi bir değer. Aracın ağırlığı 2100 kilogram. Ağır bir araç, 4x4. Bence bu değer gayet iyi. Şehir içi kullanımı şöyle özetleyeyim. Bazı güvensiz kaldığı yerler var ön taraftaki bu sensörler gibi. Ama genel anlamda konforlu, güvenli bir araç. Kamera sistemleri çok iyi çalışıyor. Müzik sistemi gayet güzel. Oturma pozisyonu yüksek. Hafızalı koltukların olması güzel. Bu arada koltuklarımızda ısıtma ve soğutma özelliği de var. Ama arkada ne yazık ki ne ısıtma var ne soğutma var. Arka tarafta mutlaka ısıtma olmalıydı. D segmenti bir araçtan bahsediyoruz sonuç itibariyle. Hemen onu da şöyle göstereyim. Direksiyon ısıtmamız da var bu arada. Koltuğumu biraz havalandırayım. Hem alttan hem sırttan güzel bir şekilde serinletiyor. Hoşuma gitti. Özellikle yaz aylarında kullanırsınız bunu. Araba çok sessiz. Ses yalıtımı anlamında zayıf olduğu husus rüzgar sesi arkadaşlar. Böyle lastik sesi çok fazla gelmiyor. Motor sesi zaten yok denecek kadar az. Hız sabitlememizi açalım. Süratimizi 90'a ayarlayalım. Kaliteli de bir havalandırma sistemi var arkadaşlar. Onu da yine şöyle göstereyim size. Hava temizleme menüsüne geldiğinizde arındırma yapabiliyorsunuz. İçeride mesela şu anda gayet güzelmiş. Arındırma yapabiliyorsunuz. Şu an ihtiyaç yok. Biz normal menümüze geçelim. Bu arada Apple CarPlay'e geçmek için mesela sıcaklığa bastım. Sıcaklığa geldi. Bir daha sıcaklığa bastım. Apple CarPlay'e geldi. Güzel. Alt taraftaki tuşlar hoş olmuş. Ekran bölme yapabiliyorsunuz. Bu da güzel. Üst taraftan da şöyle göstermiştim zaten. Ayarlarınızı bu şekilde yapabiliyorsunuz. Mesela SOC ayarı hemen burada. Bunu hızlı bir şekilde erişim yapabilirsiniz. Bunlar güzel düşünülmüş. Tekrar bastım. Güzel. Her defasında aynı yere gelmeye gerek kalmadı. Önüme araba geldi. Evet. Dikkatli olmak lazım. Test ediyorum. Sadece göstermek için yaptım arkadaşlar. Benim arabamda çok iyi bir otopilot sistemi var derseniz yanılırsınız. Şehir içerisinde de yanılırsınız. Şehir dışında da gördüğünüz gibi ne takip mesafesi ne başka bir şey. Maalesef dikkatli olmakta fayda var. Baksanıza adam nasıl geçiyor ya. Ses sisteminin 10 tane de hoparlörü var. Bu aracın rüzgar direnci 0.34. Kasasını, cüssesini düşünürsek normal ama tabii bir Tesla'nın yanında hiç de iyi değil. Onu da söyleyelim. Euro NCAP'ten 5 yıldız almış. Renk seçenekleri saf beyaz, titanyum gri ki bu araç titanyum gri, karbon siyah ve kum gri. Bence en güzel renk titanyum gri. Tabii bu renkler ve zevkler meselesi. Biraz da motor verilerinden bahsedeyim size. 324 beygirlik bir güce sahibiz. 204 beygiri ön tekerleklere, 163 beygiri arka tekerleklere iletiliyor. Toplam torkumuz 550 Newton. 1.5 litre turbo beslemeli bir motorumuz var. 131 beygir güç ve 220 Nm tork üretiyor. CVT şanzıman ile bu torku lastiklere ve jeneratöre aktarıyor. Bataryamız 18.3 kWh yani aynı. Tüketim verilerini tablo olarak size yansıtayım. Şarj olarak AC'de 11 kW, DC'de 18 kW'da şarj alıyor. AC'de %15'ten %100'e 2 saat, DC'de %30'dan %80'e 35 dakikada şarj oluyor. Ben dün %34'ten %100'e 65 dakikada şarj ettim. İlk bağladığımda 55 dakika diyordu. 10 dakika uzadı süresi ve şarj ederken 17-18 kWh'lerle başladı. Daha sonra 14 kWh'e kadar düştü. Bataryanızı tam şarj eder ve SOC ayarını %25'e kadar düşürürseniz 100 kilometrede sadece 1 litre yakıyor. Menzil olarak 870 kilometre, biliyorsunuz 4x2'ler 1080 kilometreydi. Batarya maliyetlerini sormuşlardı. 13.200 dolar. Batarya değişimi fakat 8'i bir arada ünite var. Motor, aktarma organları hepsi bir arada. Kompakt bir tasarıma sahip. Bataryalar bilek tip batarya. Sadece arızalı olan hücrenin değişimi yapılıyor. Yani her zaman işte bataryanın hepsi değişecek diye bir durum söz konusu değil. Buradaki ön taraftaki ekranımıza geldiğimizde klasik ve moda olarak iki tane tasarım var. Çok da arada büyük bir fark yok. Sağ tarafa geldi. Sıcaklığı buradan ayarlayabiliyorum. Fanın hızını buradan ayarlayabiliyorum. Zamanı burada görebiliyorum. Güç menüsü burada. Bilgi ekranına geldiğim zaman burada farklı bilgileri görebiliyorum. Lastik basınçlarımı ve sıcaklıklarını görebiliyorum. Şimdi lastik basınçlarını ayarlayacağım çünkü fren testi için ihtiyaç olacak. Buradaki ekran kullanışlı. Alışıyorsunuz buna. Klasik ekrana geçtiğinizde bu ekranı görüyorsunuz arkadaşlar. Sol tarafta ve sağ taraftaki hız ve güç göstergesi bu şekilde oluyor. Modaya geçtiğimizde bu menü geliyor. Ben bunu daha çok beğendim açıkçası. Bu şekilde kullanacağım.
Bir de lastik basınçlarını az önce söylemiştim size. Şuradan üzerinde iyi olan menüye geldik. Az önce 3.4 PSI'dı, yani 49 PSI çok yüksek. Ben kapı içinde yazan 2.5 PSI'ya ayarladım. Fakat şehir içerisinde amortisörler o kadar yumuşak ki inanın lastiklerin bu kadar şişik olduğunu fark etmemiştim. Şu an uygun değerlerde ölçümlerimize devam edeceğiz. Kabin sesi ölçümlerimizle başlayalım. 90-59 desibel, 100-60 desibel, 110-60 desibel, 120-61 desibel olarak ölçtüm. Rüzgar sesi daha fazla hakim. Şimdi gaza bastım. İçten yanmalı motor da devreye girdi. 150'de rüzgar sesi arttı. Motor da biraz daha bağırmaya başladı. Rahatsız etmiyor ama sesi de hiç gelmiyor değil. Tam gaz oturdum. Sallana sallana gidiyor. Çok sallanıyor. 190'a geldi. Gücünü burada kesti. Fakat 190'da dahi çok fazla gürültü olduğunu söyleyemem. Yine de birbirinizi rahat bir şekilde duyarsınız. Maksimum 190. 194. Aman ceza yemeyelim. Ayağımızı çektik gaz pedalından. 63 kW'la bataryayı şarj ediyoruz. Burada biraz aracı zorlayalım şimdi. ...95... Güzel dönüyor. ESP ara ara küçük müdahalelerde bulunuyor. Lastik kayıyor ama ne zaman kaydığının bilgisi direksiyona gelmiyor. Fakat aile aracı olarak düşünürsek bence yeterli bir performans var. Michelin'lerin yanal tutulmasını da çok beğendim. İşte bakın az önce belki fark etmişsiniz, direksiyon sağa sola böyle çok hareket ediyor. O yüzden bazı sistemleri kapatmak gerekiyor arkadaşlar. Tekrar gaza bastım. Hibrit modda tam olarak oturdum gaza. Hızlanması güzel. Motor sesi şimdi geldi. İşte CVT olduğu için vırr diye bağırıyor. O biraz can sıkıyor. Fren. Zıpladı araba. Yeterli. Michelin lastikler iyi iş çıkardı. Gövde salınımı var. Yani araba fazlasıyla yatıyor. Fazlasıyla önü arkası farklı yerlere gidiyor. Ama yeterli bir performansı var. Konfor odaklı. Spor moddayım. Elektrikli mod. Şimdi. Sıfır yüz hızlanmamız 9.9 saniye doğrulanmış zaman. Fren testi. Şimdi. Dörtlerin çok güzel bir şekilde yaktı. Ön tarafa çok fazla yığıldı araba. 36 metre elde ettik. Michelin'ler Continental'den daha iyi performans sergiledi. Virajda da bunu hissetmiştim. İyi bir fren mesafesi. Arkadan hızlı bir araç yanaştığında da dörtleri yakıyor bu arada. Bu da güzel bir özellik. Spor mod, HIV modundayım. 0-100. Şimdi. ...7.6 saniye. İlk başta iyi bir tutunma elde edemedik. Fakat daha sonra güzel gitti. İyi bir tutunmayla fabrika verisine biraz daha yaklaşacağını düşünüyorum. Bir de içten yanmalı motor kapalıydı. Onu açmayı başaramadım arkadaşlar. Yani içten yanmalı motor çalışırken başlayamadık teste. Soç ayarından bunu ayarlamaya çalıştım ama olmadı. Bakayım bir daha deneyeyim. Motor çalışıyor. Hibrit moddayım. 0-100 şimdi. ...6.94 elde etmişiz. Doğrulanmış zaman. Gayet iyi bir değer. 0-100 anlamında. Sileceklerimiz küçük demiştik. Şimdi çalıştıralım bakalım. Evet. Anam, sol tarafa baksanıza ne kadar küçük. Ters mi taktınız? Ne yaptınız? Bu ne ya? Silmiyor da. 4x2 modellerinde içten yanmalı motorla bataryayı şarj edebiliyorduk. Şimdi onu deneyelim bakalım yapacak mı? P konumunu aldım. Gaza sonuna kadar bastım. Evet, motor çalışmaya başladı ve şu an şarj ediyor. Şimdi motor sesini dinleteyim size. Şu anda motor çalışıyor. Fan da çalışıyor. Fanın sesi daha fazla geliyor. Klimanın sesi daha fazla geliyor. Şöyle göstereyim. Şimdi kapatalım. Şu an batarya seviyesi %23'te. Tırmanış şeridindeyim. Bastım. Evet. O eski hızlanışı yok. Neden? Çünkü artık
bataryayı da şarj etmeye çalışıyor. Aracı da götürmeye çalışıyor. Mesela 70'te gidiyorum. Bastım. Motorun sesi daha fazla geliyor artık. Ve hızlanması o şarjlı durumunda olduğu gibi değil. Şu ana kadar batarya genelde şarjlı olduğu için benzinli motor pek fazla devreye girmemişti. Artık devreye giriyor. Hemen ben süre uzamadan ne yakmışız onu söyleyeyim size. Toplamda 1.8 litre yakıt tüketmişiz. Ortalama hızımız 40 kilometre. 2 saattir de kullanıyoruz. 16.1 kWh yakmış. 100 kilometrede ortalama yakıt tüketimimiz 3.2. Şimdi ben buradan yani Riva'dan karşıya Bakırköy'e kadar gideceğim. Sonra tekrar geri döneceğim ve yakıt tüketimim ne olmuş ara ara sizlere bilgi vereceğim. Çekim yaptığımız yere tekrar geri döndük. Akşam şu an saat 8 yani 12 saattir aracın neredeyse içindeyim diyebilirim arkadaşlar. En son Riva'dan çıkmıştık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geldiğimizde yakıt tüketimimiz 4.9 litreye çıktı. Enerji tüketimimiz 8.3 kW olarak gösterildi. Vadi İstanbul'a geldiğimizde 4.7 litreye çıktı. Enerji tüketimimiz 5.6 litre oldu. Şimdi burada biraz değerler düşüyor. Bunun sebebi bataryayı kullanmıyoruz, bataryayı şarj ediyoruz. Bundan dolayı bu şekilde ekranda gösteriliyor. Biraz farklı bir göstergesi var açıkçası. Gazi Osman Paşa'ya geldiğimde 4.4 litreydi. Enerji tüketimi de 3.3 olarak gösteriliyordu. Gazi Osman Paşa'dan 2 telliye devam ettim. 5.2 litre oldu ortalamam ve 0 kW'a düştü oradaki gösterge. Bakırköy'e gittiğimde 5 litre ortalama ve eksi 0.5 kW'tı. Çünkü niye? Motor hep şarj etti. Bakırköy'den Boğaziçi Köprüsü'ne 5.8 litre oldu. Şimdi geldiğim noktadayım. Yani sıfırlamış olduğum yerdeyim. Bakalım ne yakmışız. Anahtarı algılamadı. Bakın uzun zamandır çalıştırmadığımız için oldu bu. Hemen onu da gireyim. Cep telefonundan etkileniyor. Bazen ondan da algılamıyor. Bu tarafa koydum. Tekrar çalıştırmaya bastım. Çalıştı. Soç ayarını hiç değiştirmedim yakıt tüketimiyle ilgili sıkıntı olmasın diye. 5.8 litre. Bence iyi bir değer. Çok fazla trafiğe girdim. Özellikle karşıdan buraya gelirken adım adımdı. Yani ara görüntülerini onların koyacağım. Benzinli bir araç olmuş olsaydı 8-9 litre hatta 2 tonluk 4x4 bir araç olsaydı 10 litrenin altında kesin yakmazdınız. Bunu söyleyeyim. Fakat bu genel tüketim. Yani burada aracın bataryasını da tükettik. Oradaki değer de var. Şimdi ben şöyle düşünüyordum. Jeneratör elektrik üretiyor. Elektrik tekrar lastiklere iletiliyor. Güç kaybı var olarak düşünüyordum. Fakat durum öyle değil. Özellikle dur kalk trafikte biliyorsunuz içten yanmalı araçlar çok daha fazla yakıt tüketiyor. Bu elektrikli bir araç olduğu için daha ekonomik oluyor günün sonunda. Aldığım notlar var. Sürüş yaparken bunları size okuyamayacağım. O yüzden hemen bunları aktaracağım. Yarınki teste hazırlık yapmam lazım. Aracı teslim edeceğim. Çocuk algılama özelliği var. Araç içerisinde çocuk kalırsa klima sistemini açık bırakıyor. Ve eğer siz müdahale etmezseniz belli bir süre sonra alarm çalmaya başlıyor. Çok hızlı döndüğüm bir viraj vardı. O virajda bu ekran yatay moda geçti. Yani çerçevesi sabit. İçindeki görseller yatay moda geçti. Şöyle ters döndü. Şu görüntünün yatay olarak geldiğini düşünün. Muhtemelen içindeki sensörler bunu algılamadı. 4x2 modellerde özellikle Musa Bey söyledi. Kendi kendine bataryayı tükettiğini, onun değerini şu an hatırlamıyorum kaç günde ne kadar düştü. Altyazı olarak gireceğim. Tarih 27.04.2025 saat 20.37. Arabanın şarjını doldurdum. Şarj %100 gözüküyor. Toplam kilometre 6198 kilometre. 28 Nisan 2025. Toplam şarjım %97'ye düştü. 29 Nisan 2025 %93. Tarih 1 Mayıs Perşembe. Şarj %86. Kayıp %14. Geri vitese taktığımızda müziğin sesini kısıyor. Aracın arkasından bir trafik gelirse motosiklet veya bisiklet kapıları açmayın diye bir uyarı veriyor. Batarya %20'nin altına geldiğinde motor tabii çalışıyor ve hiç ses yapmıyor diyemem. Ses geliyor arkadaşlar. Kornayı
Arkadaşlar beğenmedim. Yani şöyle şu parmağımla o kadar zor çalıyorum ki gerçekten yani şuraya basmanız lazım. Biraz kullanışlı bulmadım. Alışamadım. Gaz pedalının tepkileri özellikle böyle ani hızlanmalarda gecikmeli. ADAS sistemlerine girip buradan güvenlik yardımcılarından her çalıştırmada TSR'yi kapatıyoruz ya. Onu şu şekilde de yapabiliriz. Aşağı indirdik. Bu ekrana gelmiyor. Kişiselleştir diyoruz. Şuradan TSR'yi açıp kapatabiliyoruz. Zaten buradaki ekranda da bakın o gözüküyor. Şu an kapalı. Şerit ortalama sistemi daha fazla hep şeridin sağında kalıyor. Bu biraz can sıkıyor. Apple CarPlay'deyken ekran bölme özelliği yok. Şimdi şöyle göstereyim. Apple CarPlay'e geldim. Haritayı açtım. Burada şunu isterdim. Ekran bölme özelliği olmuş olsaydı mesela Soç ekranını yan tarafa taşıyıp burada da Apple CarPlay'i izlerdim. Zaten görüntü böyle hep atlamalı geldi. O hoşuma gitmedi. Bir diğer husus, bakın şu anda kuzeydoğuyu gösteriyor. Bu güneydoğuyu gösteriyor. Aslında bu şu anda yanlış. Yani şuradaki pusulaya her zaman güvenmeyin derim. Kuzeydoğu diyor. Aslında burası kuzeybatı arkadaşlar. Böyle de bir sıkıntı var. Pusulada problem var. Şu çok hoşuma gitti. Mesela arayollara girdim Bakırköy'de. Sağımı solumu çok iyi göremiyorum. Zaten araca hakim değilim. Hemen basıyorum tek düğmeye. Tak, görüntü geliyor. Bunu da şu şekilde ayarlamıştım. Her iki tarafı göreyim diye. Gerçekten işlevsellik kattı. Sürüşümü kolaylaştırdı. Özellikle şehir içerisinde. Şöyle bir sıkıntı yaşadık. 50 kilometrenin altına indiğimizde şurada tire gözüktü. Biraz panik yaptım aslında o esnada. Sonra gittim yakıt aldım. Anahtarla dışarı çıktınız, geliyorsunuz. Bazen 2 defa düğmeye basmak gerekiyor. İlkinde açmadı birkaç defa. Kablosuz şarj hızlı değil. Güzel şarj etmiyor. 15 kW demiştik ama. Sesli komut sistemi. Hey BYD, sıcaklığı 21 dereceye ayarla gibi. Mesela camları açmayısını söyleyelim. Hey BYD, arka camları aç. Bu tarz basit komutları yapıyor. Yalnız sıkışık trafikte çok rahattı arkadaşlar. Gaza frene hiç basmadım. O İstanbul trafiğinde kendi gitti araç. O şekilde söyleyeyim size. Koltuk soğutma da çok işe yaradı. Testi artık sonlandıracağız. Birkaç tane testimiz kaldı. Öyle devam edelim ve toparlayalım. Termos tutucuları hem arkada hem önde çok güzel. Bırakmadı, frenleme esnasında da, fren testi esnasında da gayet iyi tuttu. Durduğunuzda vitesi P'ye, yani parka alıyorsunuz. Fakat bunun ayrı bir özelliği daha var. Şimdi size onu göstereceğim. Oh, güzel. Şu an mesela bastım, çalıştı. İçten yanmalı motor sesi geliyordur. Eski gücü yok. Neden? Çünkü Soç ayarı 25'te ve batarya 14'te. Hadi bastım biraz daha. Evet, bakın çok o kadar eski gücü yok. Onu söyleyeyim. Şimdi arkam boş. Seyir halinde vitesi park konumuna alırsak ne olur? Bastım. İkaz geldi. Bastım, üzerine basılı tuttum. Evet. EPB uyarısı geldi ve aracı emniyetli bir şekilde durdurdu. Bu da bir bilgi olsun size. Bakın mesela şu anda içten yanmalı motor şarj ediyor ve bakın şuradaki gösterge mekaniki güç de verdiğini gösteriyor. Çünkü buna demek ki ihtiyacı var. Batarya bayağı düşük seviyede. Şu an motoru çalıştırdım ve bataryayı şarj ediyorum. 80-120 ara hızlanmada iyi bir değer elde etmek için. Ne kadar ses geliyor bilmiyorum ama işte bu kadar ses geliyor. Rölantide de 8 kW'lık bir şarj gücüyle bataryayı şarj ediyor. 80-120 ara hızlanma şimdi. Gayet güzel hızlandı. Doğrulanmış zaman 5.5 saniye, iyi bir değer. Biraz bayır aşağıydı fakat cihaz onun zaten düzeltmesini aldı. Bir de bayır yukarı deneyelim. 80-120 ara hızlanma şimdi. Doğrulanmış zaman 6.25. Burada tabi biraz bataryamız düşük olduğu için iyi bir değer veremedi. Az önce hem bayır aşağıydı hem de bataryada biraz daha fazla doluydu. Özetle arabayı şimdi anlatayım. Aracın ilk alım maliyeti yüksek. O yüzden alınır mı sorusunun cevabını şöyle vereyim size. 4x4'e ihtiyacınız varsa evet alınabilir. Ya da şüpheleriniz varsa ya bu atmosferik motor işte 98 beygir bana yetmez diye düşünüyorsanız yine alınabilir. Fakat
her iki aracı kullanmış biri olarak söylüyorum. Bu motorun asıl amacı jeneratör olarak çalışmak ve bataryayı şarj etmek. O yüzden 98 beygir de yetecektir arkadaşlar. Sonuca mutlaka söylemem gereken şeyleri de unuttum. Onu da ekliyorum. Kusura bakmayın, 12 saattir gerçekten kafam döndü artık. Bu videoları nasıl editleyeceğim onu da bilmiyorum. Bagajın kapanma hissiyatı ve elimdeki bu acı hala bu arada duruyor. Çocuklar için gerçekten sıkıntı. Araçta bazı sıkıntılar bu anlamda var. Bence bunlar olmamalıydı ama demek ki oluyormuş. Ben de bundan sonra diğer araçlarımda daha fazla test edeceğim bunu. Sileceklerle ilgili de hemen bir düzeltme yapayım arkadaşlar. Orijinal silecekler değilmiş. Çin'den buraya gelirken çalınmasın ya da işte hasar görmesin diye bu geçici silecekler takılıyormuş aracın üzerine. Bunu da sağ olsun BYD Lovers YouTube sayfasının sahibi Murat Bey'den öğrendim. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum. Murat Bey'in sayfasını da mutlaka takip edin. Çok uzun bir video oldu biliyorum. Buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ediyorum. Şimdi aracı teslim edeceğim. BYD Atto 3'ü alacağım. Yarın da onun testini yapacağım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa yoruma bırakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.